Bu video belgesel amaçlıdır. Hiçbir milleti yüceltmez veya küçümsemez. Her hikayenin bir bağlantısı vardır. Burası Atlasting. 1939 yılında Almanya Polonya'ya saldırdığında Avrupa'nın dengesi birkaç yıl içinde tamamen değişecekti. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan bir ülke nasıl oldu da kısa süre içerisinde Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden biri haline geldi? Nazi Almanyası gerçekten olağanüstü bir askeri makine miydi? Yoksa bu gücün arkasında propaganda, ekonomik dönüşüm, yeniden silahlanma ve diğer ülkelerin yaptığı stratejik hatalar mı vardı? Bugün Nazi Almanyası'nın nasıl güçlendiğine ve aslında ne kadar güçlü olduğuna bakacağız. Önce 1933'ten birkaç yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü Nazi Almanyası'nın yükselişi boşlukta gerçekleşmedi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Alman İmparatorluğu yıkıldı ve yerine Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Yeni devlet demokratikti ama karşı karşıya olduğu sorunlar son derece ağırdı. Savaşın ekonomik ve toplumsal etkileri, siyasi kutuplaşma ve Versailles Anlaşması'nın getirdiği kısıtlamalar Almanya'da büyük bir huzursuzluk oluşturdu. Nazi Partisi de tam olarak bu ortamda yükselmeye başladı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Hitler Almanya'nın başına bir darbeyle gelmedi. 1923'teki başarısız darbe girişiminden sonra Nazi Partisi stratejisini değiştirdi ve seçimler üzerinden güç kazanmaya çalıştı. Ardından 1929'da büyük buhran başladı. İşsizlik arttı. Siyasi sistem daha da istikrarsızlaştı. Ve Nazi Partisi bu krizi propaganda için kullandı. İnsanlara güçlü bir Almanya, düzen ve ekonomik toparlanma vaat ediliyordu. 30 Ocak 1933'te Hitler Almanya şansölyesi olarak atandı. Fakat o anda henüz mutlak diktatör değildi. Asıl dönüşüm bundan sonra başladı. Reichstag yangınının ardından çıkarılan kararname temel özgürlükleri askıya aldı. Ardından Mart 1933'te kabul edilen yetki yasası, hükümete parlamentonun onayı olmadan yasa çıkarma gücü verdi. Muhalifler baskı altına alındı. Siyasi partiler ortadan kaldırıldı ve Temmuz 1933'te Nazi Partisi Almanya'daki tek yasal siyasi parti haline geldi. Yani Almanya'nın dönüşümü sadece ekonomik veya askeri değildi. Devletin tamamı Nazi rejiminin kontrolüne giriyordu. Peki ekonomi? Nazi yönetimi işsizliği azaltmayı ve Almanya'yı yeniden güçlü bir sanayi devletine dönüştürmeyi hedefliyordu. Kamu yatırımları, altyapı projeleri ve özellikle silahlanma ekonominin önemli parçaları haline geldi. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Bu ekonomik toparlanmanın merkezinde giderek daha fazla askeri üretim bulunuyordu. 1936'da başlatılan 4 yıllık planın amacı Almanya'yı mümkün olduğunca kendi kendine yeterli hale getirmek ve ekonomiyi savaşa hazırlamaktı. Çelik, yakıt, sentetik ham maddeler, silahlar ve mühimmat üretimi hızlı önem kazandı. Bu politika iş imkanları yaratırken tüketim mallarının üretimini de geri plana itiyordu. Yani ortaya çıkan ekonomik model uzun vadeli bir refah ekonomisinden çok giderek savaş hazırlığına dönüşen bir ekonomi haline geliyordu. Ve şimdi asıl değişim başlıyor. 1935'te Almanya zorunlu askerliği yeniden uygulamaya koydu ve açık şekilde yeniden silahlanmaya başladı. Versailles Anlaşması'nın askeri kısıtlamaları artık açıkça ihlal ediliyordu. Hava kuvvetleri, zırhlı birlikler ve modern iletişim sistemleri geliştiriliyordu. Ancak burada bir efsaneyi düzeltmek gerekiyor. Almanya bir anda geleceğin ordusuna dönüşmedi. Bazı alanlarda çok gelişmiş sistemlere sahipken bazı alanlarda ciddi eksiklikleri vardı. Özellikle yakıt, ham madde ve uzun süreli savaş için gerekli ekonomik kaynaklar Almanya'nın önemli problemleriydi. Buna rağmen 1939 ve 1940'taki Alman saldırıları dünyayı şaşırttı. Polonya çok kısa sürede yenildi. Ardından 1940'ta Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Fransa'ya yönelik saldırılar geldi. Fransa'nın çok kısa sürede yenilmesi Almanya'nın askeri gücünün yenilmez olduğu düşüncesini güçlendirdi. Peki gerçekten teknoloji farkı mı vardı? Kısmen. Ama mesele sadece tankların veya uçakların daha iyi olması değildi. Hareketlilik, iletişim, birliklerin koordinasyonu ve operasyonların hızı büyük önem taşıyordu. Almanya rakiplerinin zayıf noktalarından da yararlanıyordu. Yani Blitzkrieg'ı tek bir silah değil, farklı askeri unsurların birlikte kullanıldığı bir savaş yaklaşımı olarak düşünmek daha doğru. Fakat Almanya'nın hızlı zaferleri savaşın tamamının kazandığı anlamına gelmiyordu. Çünkü kısa savaşlarda işe yarayan askeri güçle yıllarca sürecek küresel bir savaş sürdürebilecek ekonomik güç aynı şey değil. Almanya özellikle petrol ve bazı stratejik ham maddelerde dış kaynaklara bağlıydı. Savaş uzadıkça üretim, lojistik ve insan gücü üzerindeki baskı arttı ve 1941'de Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal etti. Milyonlarca askerin katıldığı bu savaş, Almanya'nın kaynaklarını ve insan gücünü devasa ölçekte tüketmeye başladı. İşte burada Nazi Almanyası'nın gerçek sınırlarını görmeye başlıyoruz.
Almanya güçlü bir sanayi ülkesiydi. Modern silah sistemleri üretebiliyordu. Çok büyük bir ordu kurmuştu. Ve savaşın ilk yıllarında son derece etkili operasyonlar gerçekleştirdi. Ama bunların hiçbiri sınırsız güç anlamına gelmiyordu. Çünkü karşısında yalnızca tek bir ülke yoktu. Savaş giderek Almanya'nın ekonomik ve askeri kapasitesinin kaldırabileceğinden çok daha büyük bir mücadeleye dönüştü. Bir başka önemli konuysa propaganda. Nazi rejimi başarılarını sadece askeri sonuçlarla değil, propaganda aracıyla da büyütüyordu. Zaferler Almanya'nın yeniden doğuşunun kanıtı olarak sunuluyor, rejimin gücü sürekli vurgulanıyordu. Bu nedenle bugün Nazi Almanyası hakkında konuşurken gerçek askeri kapasiteyle oluşturulan imajı birbirinden ayırmak gerekiyor. Almanya güçlüydü ama yenilmez değildi. Peki Nazi Almanyası nasıl bu kadar güçlendi? Tek bir cevap yok. Ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, propaganda, diktatörlük, yeniden silahlanma ve Almanya'nın sanayi kapasitesi birbirini tamamladı. Ardından hızlı askeri başarılar bu gücün olduğundan daha da büyük görünmesine neden oldu. Ama savaş uzadıkça aynı sistemin zayıflıkları ortaya çıktı. Kaynak sınırlıydı. Yakıt ve ham madde sorunları vardı. İnsan gücü tükeniyordu ve Almanya giderek daha büyük bir savaşın içinde sıkışıyordu. Yani Nazi Almanyası'nın hikayesi sadece inanılmaz bir askeri yükseliş hikayesi değil. Aynı zamanda kısa vadeli gücün uzun vadeli kapasiteyle aynı şey olmadığını gösteren bir örnek. Ve belki de asıl soru şu: bir ülkeyi gerçekten güçlü yapan şey ne? Silahlar, ekonomi, teknoloji. Yoksa bütün bunlar ne kadar süre sürdürebileceği mi? Burası Atlas Link. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.